Merhabalar, hiç sırf bir hayalin peşinden gitmek için sahip olduğunuz her şeyi ama her şeyi geride bırakmayı düşündünüz mü? İşte bugün tam da bu cesareti anlatan, milyonlarca insanın hayatına dokunmuş bir efsanenin ilk adımlarını konuşacağız. Paulo Coelho'nun Simyacısının o büyülü dünyasına dalıyoruz ve basit bir çobanın gördüğü bir rüyanın nasıl evrensel bir yolculuğa dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kitap daha en başından bildiğimiz bir efsaneyi alıp resmen ters yüz ediyor. Bu çarpıcı alıntıyla başlıyoruz. Düşünsenize, Narkissos'un hikayesinde göl, Narkissos'un güzelliğine değil, onun gözlerinde gördüğü kendi yansımasına ağlıyor. Bu bize daha ilk sayfadan çok güçlü bir mesaj veriyor aslında. Gerçek keşif dışarıya bakmakla değil, dünyada ve başkalarında kendimizi bulmakla ilgili. İşte bu fikir, kahramanımız Santiago'nun tüm yolculuğunun da temelini oluşturacak. Ve işte yolculuğumuzun kahramanıyla tanışıyoruz. Santiago. Ailesi onun için saygın bir gelecek, bir rahip olmasını hayal etmişti. Ama Santiago'nun kalbinde bambaşka bir ateş yanıyordu. Dünyayı görmek. Bu yüzden o, kilisenin güvenli duvarları yerine, Endülüs'ün uçsuz bucaksız ovalarını, kutsal metinler yerine de yıldızların altındaki gökyüzünü seçti. Bu onun ilk büyük başkaldırısı ve aslında kişisel menkıbesine attığı ilk adımdı. Santiago'nun dünyası aslında oldukça basit ve huzurluydu. Tek sorumluluğu ona sorgusuz sualsiz güvenen koyunlarıydı. Onlar için su ve yiyecek buluyor, karşılığında ise mutlak bir özgürlüğe sahip oluyordu. Kitapları ve sürüsüyle kurduğu bu tahmin edilebilir hayat onun için bir nevi güvenli limandı. Ama bilirsiniz, her güvenli liman bir gün terk edilmek için vardır. İşte o sakin hayata sızan o ısrarcı fısıltı da tam olarak bu. Bir rüya. Hem de öyle sıradan bir rüya değil. Her gece tekrar tekrar görülen bir rüya. Rüyasında küçük bir çocuk elinden tutup onu Mısır piramitlerine götürüyor, orada bir hazine olduğundan bahsediyor. Ama tam hazinenin yerini gösterecekken Santiago uyanıveriyor. Bu artık sadece bir rüya değil. Bu onun düzenli dünyasını temelden sarsan, görmezden gelemeyeceği bir çağrı haline geliyor. Santiago bu rüyayı bir anlam bulmak için yola çıkıyor, önce bir falcıya gidiyor ama aradığı cevabı tam olarak bulamıyor. Asıl cevap hiç beklemediği bir anda kasabanın sıradan bir bankında otururken geliyor. Bazen en büyük işaretler, en basit, en sıradan karşılaşmalarda gizlidir, değil mi? Karşısındaki bu yaşlı yabancı, sadece Santiago'nun adını değil, annesinin, babasının adını, o an okuduğu kitabı, hatta aklından geçen en gizli düşünceleri bile biliyordu. Bu normal bir karşılaşma değildi. Santiago'nun dünyası o an bir anda alt üst oluyor. Kimdi bu adam ve onun kaderi hakkında ne biliyordu? Ve işte o yaşlı kral, kitabın tam kalbinde yatan o sihirli kavramı ortaya koyuyor, kişisel menkıbe. Bu sadece ulaşılacak bir hedef değil. Bu, çocukken kim olmak istediğimizi bize hatırlatan o saf arzu. Hani her şeyin mümkün göründüğü, korkunun henüz hayallerimizi esir almadığı o zamanlar var ya, işte o, senin kişisel menkıben. Ve sonra o meşhur cümle geliyor. Bir şeyi gerçekten istediğinde bütün evren onu gerçekleştirmen için işbirliği yapar. Bu sadece kulağa hoş gelen bir söz değil, kitapta adeta bir fizik kanunu gibi sunuluyor. Bu fikir bize şunu söylüyor: yolculuk sadece bizim çabamızla değil, aynı zamanda evrenin dilini, yani karşımıza çıkan işaretleri okuma yeteneğimizle şekillenir. Kişisel menkıbenin tam karşısında ise kralın, dünyanın en büyük yalanı olarak adlandırdığı o tehlikeli düşünce duruyor. Bir noktadan sonra hayatımızın kontrolünü kaybederiz ve kaderimiz başkalarının eline geçer inancı. Bu artık çok geç demenin, sorumluluktan kaçmanın ve hayallerimizden vazgeçmenin en zehirli bahanesidir aslında. Peki, bu büyük yolculuk nasıl başlar? Tabii ki bir bedelle. Kral, rehberliği karşılığında Santiago'dan sahip olduğu tek şeyi istiyor: sürüsünün 1/10'ini. Bu sadece birkaç koyun değil. Bu, onun geçmişi, güvencesi, tüm varlığı demek. Rüya daha en başta ilk sınavını veriyor. Bildiğin, tanıdığın konfor mu, yoksa bilinmeyene doğru bir adım mı? Ve Santiago seçimini yapıyor, geri dönüşü olmayan o ilk adımı atıyor. Kağıt üzerinde planı o kadar basit ki neredeyse çocukça bir saflık taşıyor. Koyunları sat, Afrika'ya git, piramitleri bul ve hazineye ulaş. O anda bir rüyanın gücüyle her şeyin ne kadar kolay göründüğünü hissediyor. Ama hayatın planları genellikle bizimkilerden biraz daha karmaşık oluyor. İşte o çocuksu plan, Afrika toprağına ayak bastığı daha ilk gün
tuzla buz oluyor. Güvendiği ilk kişi, yeni arkadaşı, tüm parasını çalar ve onu Tanja'nın kalabalık pazarında tek kelime bilmeden yapayalnız bırakır. Rüya bir anda korkunç bir kabusa dönüşmüştür. İşte burası yolculuğun en kritik anlarından biri. Santiago, dilini bile bilmediği bir ülkede cebinde tek kuruş olmadan kala kalmıştır. Pes edebilirdi, kendini bir kurban olarak görebilirdi, değil mi? Ama o, bambaşka bir yol seçti. Bu durumu bir son değil, bir başlangıç olarak görmeye karar verdi. Kurban olmak yerine bir maceracı olmayı seçti. Bu basit zihniyet değişimi, onun adeta küllerinden yeniden doğmasını sağlayacaktı. Hayatta kalmak için bir iş bulmak zorundadır. Gözüne tozlu eski bir billuriye dükkanı takılır. Bir tabak yemek karşılığında dükkanın kirli kristallerini temizlemeyi teklif eder. Bu sadece fiziksel bir temizlik değil aslında. Bu, Santiago'nun kendi umutsuzluğunu, hayal kırıklığını temizlemesi, yeni bir başlangıç için kendine yer açmasıdır. Ve bu basit eylem, kaderinin kapısını aralar. Dükkanın sahibi, o yaşlı billuriye tüccarı, Santiago'nun adeta bir aynadaki yansıması gibidir. Onun da bir hayali vardır, Mekke'ye gitmek. Ama o, hayalini gerçekleştirmekten o kadar çok korkar ki, onu bir vitrin süsü gibi uzaktan seyretmeyi tercih eder. Santiago ise hayalinin içinde yaşamak, onu gerçeğe dönüştürmek zorundadır. Yani biri hayalinin fikriyle yaşar, diğeri ise hayalini yaşamak için her şeyi göze alır. Santiago o dükkana sadece emeğini değil, ruhunu da katıyor. Durgun, unutulmuş dükkanı, yenilikçi fikirleriyle Tancama'nın en canlı noktalarından birine dönüştürüyor. Dışarıya bir vitrin kuruyor, o güzel kristal bardaklarda çay satmayı öneriyor. Bu sadece iyi bir iş zekası değil. Bu, kralın bahsettiği o işaretleri okumaktır. Evrenin sunduğu fırsatları görüp onlara göre hareket etmeyi öğreniyor. Neredeyse bir yılın sonunda Santiago, başladığı noktanın çok çok ilerisindedir. Kaybettiği her şeyi geri kazanmakla kalmamış, eskisinden 2 kat daha fazla paraya sahip olmuştur. Artık İspanya'ya zengin bir adam, bir kahraman gibi dönebilir. Ve işte tam bu zafer anında belki de yolculuğun en zorlu sorusuyla yüzleşiyor. Elde ettiği bu güvenli başarıyla yetinip bildiği, tanıdığı hayata geri mi dönecek, yoksa her şeyi bir kez daha riske atıp o belirsiz rüyanın peşinden çölün bilinmezliğine mi adım atacak? Bu sadece Santiago'nun değil, aslında hepimizin yol ayrımıdır. Tanıdık olanın konforu mu, yoksa kişisel menkıbenin o bilinmezliğe çağrısı mı? Santiago'nun ne karar verdiğini bir sonraki anlatımda göreceğiz. Ama onun yolculuğu aslında hepimizin hikayesi. Her birimizin içinde bir hazine haritası, bir kişisel menkıbe saklı. Peki sizinkini ortaya çıkarmaktan sizi alıkoyan o dünyanın en büyük yalanı ne? Hangi konfor alanından çıkmaya korkuyorsunuz? İşte simyacının bize sorduğu asıl soru bu.